Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Eylül günlerden Perşembe. Günün Perşembe olması bir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Tıpkı diğer günlerde olduğu gibi bugün de anlattıklarımız kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Her videomuzda olduğu gibi. Bitcoin düşmeye devam ediyor. Bitcoin'de ana yön ne yazık ki aşağıya olarak görülüyor. 62.500'ün üzerinde kalıcı olamadığımız günden beri arkadaşlar. Ancak dün bazı veriler geldi. JOLTS verileri geldi arkadaşlar. Bu JOLTS verileri beklentinin altında gelmesiyle birlikte Bitcoin'de yukarı yönlü hafif bir hareketlilik gördük. Bir toparlanma gördük. Hemen döndük mü hocam? Uçuyor muyuz hocam? Kaçıyor muyuz hocam? Tamam mıyız hocam? Bahar bahçe miyiz? Hocam soruları geldiğinde onlara dedim ki belli bir kriterimiz var. 58.600 gibi bir bölgemiz var. 58.600'ün bölgesinin üzerinde atamadığımız müddetçe ne yazık ki yön hala aşağıya. Ne yazık ki masada hala 50.000'in altına fitiller beklentimiz ne yazık ki devam ediyor. 48, 49 ya 50.000'in altına fitiller beklentimiz devam ediyor dedik. Bugün işsizlik verileri geldi. İşsizlik verileri geliyor ama işsizlik verileri geldikten bir iki hafta sonra bir düzeltme yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Pek güvenemiyoruz. Yarın da tarım dışı istihdam verileri geliyor arkadaşlar. Hani bu veriler böyle peş peşe hani JOLTS verileri gibi olumlu veriler gelirse dipten bir dönüş hareketi yaparız. Şu an için bir dönüş gibi bir beklenti yok maalesef. Şöyle Twitter'ımıza bakalım. Twitter'daki haberlerimize, paylaşımlarımıza bakalım. Bu geç çıktı karşımıza. Hadi bunu söyleyelim. Neydi bu? GTO borsasının kampanyasıydı arkadaşlar. Referansımız, Eko Kripto referansıyla GTO borsasına üyelik oluşturduğunuzda 100 dolar yatırdığınızda fark etmez. İster kaldıraç ister spotta bir işlem yaptığınızda 10 dolarlık vadeli bonus geliyor. 250 dolar yatırdığınızda ne yaptığınızın bir önemi yok. 250 dolarla 25 dolar bonus geliyor. 500 dolar yatırdığınızda da 50 dolar geliyor arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece borsaya üyelik oluşturup işlem yapmak. Sonra gelsin paralar. Fazla aşağıya inmişiz. Şöyle yukarılara çıkalım. Çıkalım. Evet, buradaki verilerden az önce bahsettiğimiz JOLTS verilerden bahsettik. 17'de gelen JOLTS verileri çok olumlu olmasa da olumlu güzel geldi. Ama yine de spot alım için. Spot alım ne demek arkadaşlar? Normal bir alımdan bahsediyoruz. Paramızı veriyoruz, Bitcoin'i alıyoruz arkadaşlar. Bu tarz normal alımlar için herhangi bir kaldıraç kullanmadığımız alımlara spot diyoruz. Normal alımlar için 58.600'ün üzerinde günlük kapanış beklemekte fayda var. 58.600'ün üzerinde kapanış yapamazsak milleti içeriye almak için tuzak oluyor JOLTS verileri. Baktığımızda arkadaşlar umudumuz Trump. Trump habire konuşuyor. Habire Bitcoin ile alakalı savaş veriyor. Bitcoin'i, kriptoları övüp duruyor arkadaşlar. Biz de burada bir şiir yazdık. Yazılmış bir şiiri alıntıladık. Umudumuz Trump. Umudumuz Trump dedikten hemen sonra Kamala Harris'tan da bir atak geldi sevgili dostlar. Ne diyor Kamala abla? Bundan sonra bana da kripto paralarla bağış yapabilirsiniz diye bir açıklama yaptı. Kripto paralarla bağış açıklama istemez olayı hani artık kriptoları ben de tanıyorum kripto paraları artık ben de onay veriyorum manasına minik gelir arkadaşlar. %100 gelmese de artık Kamala da bizden mi acaba böyle diyebiliriz sevgili dostlarım. Şöyle hemen bakalım Polymarket'e. Polymarket'te Donald Trump %53 ile önde. Kamala Harris şu an 46 ile altta arkadaşlar. Polymarket'e göre her şey kripto paralar için oldukça olumlu, oldukça güzel boğa geliyor diyor Polymarket. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anket firmalarına baktığımızda bizde de var ya birçok anket firması. Bunu desteklemediğini görüyoruz. Bazı anketlerde Kamala önde, bazı anketlerde Donald Trump önde. Poll Market üzerinde de şu an böyle acaba
Donald Trump'ın adamı mısın, bilmem ne misin, şu musun, bu musun gibi sözler dolaşmaya başladı. Bakalım, göreceğiz, bekleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Şunun şurasında Kasım ayına ne kaldı ki? Kasım'da seçim var. Ama son Kamala Harris'ten gelen hamleye bakılırsa, Kamala da gelse, Donald Trump da gelse, Bitcoin için, kripto paralar için sanki biraz, hani tamam, Trump çok önde bizim için. Biz tabii ki de Trump'ı istiyoruz. Kaçabilmemiz için, para kazanmamız için, ama sanki Kamala da gelse artık çok kötü olmayacakmış gibi bir hava yaratılıyor Kamala tarafından sevgili dostlar. Az önce dedik ya, işte boğa mı geliyor? Her şey iyi, boğaya hazır gibilerden böyle bir baktığımızda sevgili dostlar, Bitcoin'de hani 4 yıllık bir döngü var arkadaşlar. Şu an bu çok konuşuluyor. Özellikle bazı kurumsal firmaların bu 4 yıllık döngü bitti. Artık 4 yıllık döngü beklemeyin diye böyle açıklamalarından sonra bana da çok soruluyor. Hocam 4 yıllık döngü bitti mi diye. Ne diyorduk Bitcoin'de? Hani bir yıl boğa oluyor. 3 yıl boyunca arkadaşlar ayı sezonunu yaşıyoruz. Sonra ayı sezonu artık üçüncü yılın sonunda bitiyor ve dördüncü yıl tekrar boğa oluyor. Şu an normal şartlarda biz boğanın ayak seslerini duymuş olmamız, çoktan o boğanın burnundan gelen o buharları, dumanları görüyor olmamız lazım, ama tık yok ortada. Şimdiye kadar olması gerekiyordu. Nisan ayında halving oldu. Bitcoin halving oldu. Aradan 4 ay geçti. İşte Eylül beşinci aya girdik. Tık yok. Halving'den sonra bir düşüş olur. Hani 2 hafta olur, bir ay olur, 2 ay olur. Hadi bilemediniz. Halving'den sonra bir düşüş olur. Olmaz demiyoruz. Olur. Ama bu çok uzun sürdü. Gerçekten de bayağı bir uzun sürdü. Ve baktığımız zaman 4 yıllık döngünün kırıldı diyenlerin iki sebebi var. Birincisi 4 yıllık döngünün bu kadar uzun sürmesinden dolayı. İkincisi, arkadaşlar, herkes biliyor artık bunu. Eskiden 4 yıllık bir döngü olduğunu sadece bu işin içindekiler biliyordu. Uzmanları biliyordu. Ordinarius profesörleri biliyordu. Şimdi ayağa düştü. Ne yaparsanız yapın. İşte kuaföre gidiyorsunuz, berbere gidiyorsunuz. Oradaki konuşmalardan diyorsunuz ki Bitcoin'e 4 yılda bir gireceksin. Şimdi alınmaz. Taksiye biniyorsun, manava gidiyorsun, çarşıya, pazara, yolda yürüyorsun. Herkesin dilinde bir 4 yıllık döngü var. Bir şeyi eğer herkes biliyorsa o iş olmaz. Piyasada arkadaşlar böyle bir döngü var. Kimse beklemediği bir anda hareketler olur. Herkes yukarı uçuyoruz, kaçıyoruz dediğinde sert düşüşler, herkes eyvah batıyoruz, kaçıyoruz, sata döndüğünde yükselişler, boğalar gelir. Böyle bir açıklama, hani boğalar kırıldı artık 4 yıllık döngü bitti açıklaması, insanların piyasadan soğutmak ki bir an önce boğa başlasın. Bir. İkincisi sevgili dostlar, Google aramaları yapıyoruz. Benim işim sürekli, ben Google'da Bitcoin'i arıyorum arkadaşlar. Bir var mı yeni bir haber, var mı yeni bir şey, ne oluyoruz, videolar çekeceğiz, hazırlıklar yapmamız lazım. Bir şeyler, önce bir kendimizi eğiteceğiz, kendimizi öğreneceğiz ki insanlara öğretelim. Öğretmenlik, hani sürekli yeni bir şey var mı, var mı araştırıyoruz ki onu öğreteceğiz. Baktığımızda Google aramalarına dikkat çeken şu: hiç kimse artık Bitcoin ne olacak? Bitcoin kelimesi yok artık Google'da. En sonki düşüşe baktığımızda 2023 yılından beri daha da aşağıdayız. Kimse artık Bitcoin ile ilgilenmiyor. Hiç kimse Bitcoin'in ne olacağını merak etmiyor. 4 yıllık döngü bitti. 4 yıllık döngü yok deniliyor. Kimse Google'da Bitcoin aramıyor. Kimse sormuyor. Bu nedir arkadaşlar? İşte bu bir fırsattır aslına bakarsınız. Eğer uzun vadeciyseniz, Bitcoin'de şu an düşen trend kırılmadı. Eyvallah. Eğer uzun vadeciyseniz arkadaşlar, buralar, şu an seviyeler dibe yakın bölgelerdir olarak algılayabiliriz. Çünkü hiç kimse ilgilenmiyor arkadaşlar. Hiç kimsenin ilgilenmemesi, hiç kimsenin bu yöne bakmaması güzel bir fırsat. İnternet aramalarında yok. 4 yıllık döngü bitmiş. Dün bir ağ ve balinası 3,5 yıldır tutuyormuş. 2021 boğasında almış balina, artık nasıl balinaysa boğada almış, sonra boğadan düşmüş aşağıya, Temmuz ayında gene almış. Temmuz yani ayının başı daha, ardından düşmüş, bekle 3,5 yıl beklemiş. Döngü gelmeyecek artık, kripto paralar yükselmeyecek deyip
parayı satmış ve zararına satmış. Böyle zararına satışlar, böyle olumsuz havalar piyasaya yeni giriş yapmak için, yeni alımlar yapmak için uzun vade açısından fırsattır sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Var mı peki kripto para tarafındaki olumlu gelişmeler? İşte bir Trump var. Trump önde gidiyor. Kamala Harris bağış kabul ediyor. Bir de sevgili dostlar notlarıma bakmak zorundayım. Turizm sektörü. Seyahat sektöründe arkadaşlar Travala.com. Travala.com Skyscanner'da bir kripto para firması. Bununla bir anlaşma yapmış arkadaşlar. Bundan sonra seyahat sektöründe uçak biletlerinde, otel harcamalarında ve araç kiralamalarında Travala.com üzerinden yapılan işlemlerde kripto paralar da geçerli olacak. Hatta arkadaşlar nakit vereceğim ben kardeşim. Kaç para burası dediğinde işte atıyorum 1000 dolarsa kripto ile ödeme yapıyorum dediğim zaman işte 900 dolar, 950 dolar, 980 dolar gibi avantajlar sunacakmış. Bu da ne olacak? Bu firmadan gelip de rezervasyon yaptıranlar önce gelip kripto para alacaklar ve bu ödemelerini kripto parayla yapacaklar. Bu da kripto sektörü için daha çok Bitcoin, Ethereum artık hangi kripto paralarla anlaşma gelecekse o kripto paralar için, o altcoin'ler için oldukça olumlu bir gelişme. Yeni yeni müşteriler geliyor, yeni yeni hacim geliyor. Kripto para sektörü her geçen gün büyüyor. Kripto para sektörü seyahat sektörüne de girmesiyle, her geçen gün büyümesiyle birlikte boğanın geleceğine işarettir. İnsanlar ne kadar karamsar olursa bizim için o kadar iyidir. Gerçek yatırımcılar için. Evet, JOLTS verileri geldi dedik arkadaşlar. İşsizlik hakları verileri geldi dedik. Tarım dışı istihdam verileri geldi dedik. Böyle bir piyasada şu an acaba 50 baz mı geliyor gibi bayağı bir söylenti var. 25 geleceği kesindi en son baktığımızda. Şimdi bir bakalım ne olmuş arkadaşlar. O taraf bayağı bir 50'ler öne çıkmış. 50 bazlı faiz indirimi gelecek diyenler 45'e çıkmış. 25 gelenler 55'e kadar düşmüş. 50 gelirse ne olacağını, 25 gelirse ne olacağını daha önceki videolarımızda anlattığımız için şimdilik bu konulara girmiyoruz. Ama 50'nin gelme ihtimali her geçen gün yükseliyor. Fiyatlara baktığımızda Bitcoin 0.85 artıdayken Ethereum 0.13 ekside sevgili dostlar düne göre. En çok yükselenlere baktığımızda BINSAT'ı görüyoruz. HNT'yi görüyoruz arkadaşlar. Bu arada HNT bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Benim çekmeye başladı biraz geç de olsa. Hemen hemen her gün ben bu HNT'yi yükselenlerde görüyorum arkadaşlar. Ve son bir aydır baktığımızda %86'lık bir yükseliş yaşamış HNT. Valla böyle gözümüzün önünde gidiyor yani HNT. Acayip. İğnece'yi de görüyoruz. Gene en çok yükselenlerde olmuş. Yükselemeyenlere baktığımızda OM, Aptos, Celestia ve Tao'yu görüyoruz. Şöyle aylık olarak en çok yükselene baktığımızda en çok bu ay yani bugün ayın 5'i, geçen ayın 5'inden beri. Son 30 günlüğe baktığımızda HNT, Binsat, Popcat, Sol, AAV'yi görüyoruz. Bunlar en çok yükselenler olmuş. Balina belki de bu ay çok yükseldi diye satmıştır AAV'yi. AAV bu ay %50 yükselmiş. Az önce bahsettik ya AAV balinası satmış diye. Zararına satmış ama bu ay %50 gitmiş AAV. Bu ayın en çok kaybedenine de bakalım hadi. DAX arkadaşlar girdiği gibi çakılmış. Zaten 90 videosunu çekmiştik. Sıkıntılı demiştik. Girdiği gibi çakılmış. Notcoin her ne kadar içeriye patron Fransa'da tutuklandı. Ardından serbest kalmış da olsa %21 ekside olduğunu görüyoruz Notcoin. Evet, göstergeler ne diyor Bitcoin konusunda? Hala satlar, hala güçlü satlar var. Momentumda hafif bir ala dönmüş. Bir dalgalanma var. Birileri topluyor diyor ama hala bir dönüş sinyali yok Bitcoin'in tarafından. Şöyle geldiğimizde göstergelerin şöyle günlüğe alalım. Göstergelerin hala güçlü sat dediğini görüyoruz ve hala aşağıya doğru bir trendin devam ettiğini görüyoruz. Bakalım şöyle bu trend aşağılarda 50'lerin altına. Hani bakın şurası şöyle yapalım. Şurası bir fitil. Yani şurası mum ama fitil ta buraya kadar gidiyor. Burada da şurası mum.
Ta buraya kadar fitil geliyor. Belki böyle bir fitil gelebilir 47'lere, 48'lere, 49'lara. Yani 50'nin altına bir fitil gelme ihtimali kuvvetli. Eğer bu fitil buralara falan gelirse alımlarımızı yaparız. Sonra bu fitilin çıkacağı yer hani şuralar gibi olur. 62,5'lar gibi olur. Yani 62,5'ların üzerinde kapanış arıyoruz. 62,5'ların üzerine attığımızda şöyle sat sinyali, şöyle sat sinyali istemiyoruz arkadaşlar. Şu 62,5'un üzerinde güçlü bir kalım yapalım. Orada biraz takılalım, orada biraz tutunalım istiyoruz. Şöyle birkaç gün, 3-4 gün ne bileyim bir kalsın burada. Anlayalım ki 62,5'un altına düşmeyecek diye piyasaya güçlü güçlü var gücümüzle giriş yapalım. Şu an için Bitcoin'de spot alımı, spottan alalım ve unutalım pek önermiyoruz arkadaşlar. Hafif bir toparlanma sinyalleri var şurada. Şimdi daha kısa bir saat diye aldım. 56'lar var. İşte ne dedik dün? 58-68'in üzerine, 58.680 üzerine atmadan bakın şurada sat sinyali geliyor kısa vadeciler için. Bunun üzerine atmadan alım önermiyoruz. Şu an gene bir alım yok ama bir yeşillik var. Bu yeşilliğin de gelip şuralara 58 binlere kadar vurup tekrar düşmesini bekleriz. 58-600'lerin üzerine atmadan alım önermiyoruz. 62.500'ün üzerine atmadan da güçlü bir full parayla giriş önermiyoruz sevgili dostlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani 58'lerin üzerine atmadan, 58-600'lerin üzerine atmadan gaza gelmeyin spotçu arkadaşlar. Kaldıraççı arkadaşlar, şöyle onlar zaten 5 dakikalık grafiklerde işlem yapıyorlar. 5 dakikalıkta ne oluyor? Geldik mesela şuradan baktığımızda hemen sat sinyali gelmiş. Vurkaç için baktığımızda şuradan hani aldığımızı varsayalım. 200 şuradan Kaufman'ın üzerine atmış. Buraya gelmiş. %1,18. 10 çarpı 10x ile yaptığın zaman %10 alırsın koyarsın cebine. Gibi gibi. Yani kaldıraçlara bir şey söylemeye gerek yok zaten. Onlar işi biliyorlar ki, onlar ustalar ki yapıyorlar bu işlemleri. Yoksa bilmeyen adam niye kaldıraçlı işlem açsın, değil mi dostlar? Bu destek yanlış yerde. Şu desteği şuraya alsak daha doğru olurmuş. Bakın burası destek. Buradan fırlamış. Az da olsa fırlamış. Buradan fırlamış. Buraya gelememiş. Buraya gelmiş. Fırlamış. Güzel bir destek oldu. 56.350 bizim alt desteğimiz sevgili dostlar. 56.000'in altı şuraya kadar düşerse short işlem açarız. 54.5'lara kadar düşeriz demektir. 56 buralara geldiğinde long açarız. Longlarımızı da hani 58'lerin üzerine atmadan da her neyse bu kaldıraçlı işlemler için onları grupta yapıyoruz zaten analizlerimizi. Spot için 58.600'ün üzerine atmadan alım önermiyoruz kıymetli dostlar. Evet bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ne anlattık size? Herkesin umudu şu an boğa gelmeyecek yönünde böyle bir açıklamalar var. Büyük yerlerden, büyük kurumsallardan boğa gelmeyecek açıklamaları demek arkadaşlar boğa gelecek olarak okuruz. Herkes satarken biz alıyoruz. Herkes alırken de biz kaçıyoruz. Düz mantıktır yani borsada budur. Warren Buffett'ın da muhteşem bir sözüdür. Herkes kaçarken, satarken sen al. Herkes alırken sen sat sözüyle adam dünyanın en zengin yatırımcısı olmuş. İşte Elon Musk daha zengin falan değil. Yatırımcı olarak söylüyorum. Hisse senedi alıp satarak bu taktiği uygulayarak adam dünyanın en zengin yatırımcısı olmuş. Warren Buffett aynı taktiği uyguluyoruz arkadaşlar. Herkes satarken herkes boğa gelmeyecek derken biz umutlanıyoruz. Biz daha çok alım yapıyoruz gibi gibi sözler. İki tane duyuru yaptık. Hem Gate.io hem Bybit borsası. İkisi de beni aradılar. Hocam biz takipçilerinize para vermek istiyoruz dediler tırnak içerisinde. Allah razı olsun dedim. Alalım dedim. Hani bedava sirke baldan tatlıdır misali ya da bedava peynir fare kapanı da olur. Belki de bizi kapana almaya çalışıyorlar. Bilemiyorum ama ve lakin şu an geldiğiniz zaman işlem yaptığım ve başladığınız zaman hem Gate.io borsası para veriyor hem de Bybit borsası para veriyor arkadaşlar. Gelin paralarınızı alın bedavadan para veriyorlar. Paralarınızı alın, işlemlerinizi alın. Sonra Taksepeti yol koluna herkes kendi yoluna diyebilirsiniz. Ama bu paraları, bu bonusları hem Bybit'ten hem de Gate.io'dan alınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.